Ne olurdu? Eğer Peygamber Muhammed'in barış ve bereket onun üzerine olsun, gerçek belgelenmiş hayatını alsaydık. Sahih hadislerde korunduğu gibi. Ve yapay zekadan bu hayatın günümüz dünyasında nasıl gelişeceğini yeniden inşa etmesini isteseydik. Yüzünü değil, fiziksel görünüşünü değil, bu hayal ettiğimiz bir şey değil ama onun yaşam tarzını. Bu yüzden bu meydan okumayı yapay zekaya verdik. Ona korunan bu tanımları besledik. Günlük hayatının detaylarını, seçimlerini, alışkanlıklarını ve önceliklerini. Ve basit bir soru sorduk. Eğer bu aynı yaşam tarzı bugün var olsaydı nasıl görünürdü? Takım elbise giyer miydi? Araba kullanır mıydı? Ve eğer öyleyse ne tür bir araba? Büyük bir evde mi yaşardı? Yoksa daha mütevazı bir yerde mi? Ve modern dünya o hayatın arkasındaki değerleri tanır mıydı? Ona inansın ya da inanmasın. İlk başta büyüleyici bir deney gibi geliyor, sonra teorik olmaktan çıkıyor. Çünkü model ne kadar derine inerse, sonuçlar o kadar rahatsız edici hale geliyor ve bir şeyler değişmeye başlıyor. Soru yavaşça, hayatı bugün nasıl görünürdü olmaktan çıkıyor. Ve çok daha zor bir şeye dönüşüyor. Peygamber Muhammed'in sallam hayatı bizim hayatımız hakkında neyi ortaya koyuyor? Çünkü böyle bir yaşam tarzı dünyamızın yücelik dediği şeylere meydan okuyor. Çünkü Kur'an onu uzaktan hayran olunacak bir figür olarak sunmuyor. Onu takip edilecek bir model olarak sunuyor. Ve bu modeli ciddiye aldığınızda sadece ilham almakla kalmıyorsunuz. Bir yüzleşme yaşıyorsunuz. Bu yüzden bu videoda 5 yeniden yapılandırmayı ele alacağız. Görünüşü, yaşam alanı, insanlar üzerindeki etkisi ve son olarak toplumla ilişkisi. Onu hayal etmek için değil ama çok daha gerçek bir şeyi test etmek için. Eğer onun yaşam tarzı bugün var olsaydı, ona ne kadar yakın ya da ne kadar uzak olurduk? Yani basit bir şeyle başladık. Yapay zekadan tek bir fikre dayanarak modern bir görünüm oluşturmasını istedik. Günümüz dünyası gücü, etkiyi ve önemi ne olarak görüyor? Din değil, gelenek değil, sadece statü. Ve sonuç hemen geldi. Üzerine tam oturan özel dikim bir takım elbise. Lüks bir saat, Rolex gibi bir şey, sessiz ama bariz bir şekilde pahalı. Koyu renk güneş gözlüğü, kontrollü bir ifade. Omuzda rahatça duran bir ceket, parlatılmış ayakkabılar, temiz çizgiler, nötr tonlar, siyah, gri, koyu lacivert. Her şey çok düzenli görünüyordu. Her şey bilerek yapılmış gibiydi. Zirveye ait biri gibi görünüyordu. Tanınan, takip edilen, dokunulmaz. Ve şimdi çoğunuz bunu hissedeceksiniz. Bir şeyler yanlış, gizli değil, saklı değil, apaçık. Ve haklısınız. Bu görselde teknik olarak yanlış hiçbir şey yok. Ama bu, Peygamber Efendimiz varlığın için bekleyeceğiniz bir şey değil. Ve nedeni basit. Modele tam bağlamı hiç vermedik. Ondan önemi yeniden inşa etmesini istedik ama karakteri anlamasını istemedik. Onun seçimlerini, önceliklerini veya hayatını gerçekten neyin tanımladığını dahil etmedik. Yani yapay zeka tam olarak eğitildiği şeyi yaptı. Dünyayı yansıttı. Bu yüzden geri dönüyoruz trendlere değil, varsayımlara değil, gerçekten bildiklerimize. Bayram gibi önemli anlarda en güzel kıyafetini giydiğine dair rivayetler var. Bu da görünüşün asla göz ardı edilmediğini gösteriyor. Ayrıca temiz, sade giysileri teşvik eden, hatta beyaz giysileri giyilebilecek en iyi giysiler arasında tavsiye eden rivayetler de var. Aynı zamanda gururla veya kendini başkalarından üstün görme ihtiyacıyla giyilen kıyafetlerin görünüşten çok daha derin bir bedeli olduğuna dair açık uyarılar da var. Bu yüzden bunu modele geri besliyoruz. Ve şimdi her şey değişiyor. Etkileme ihtiyacı kayboluyor, sinyal kayboluyor, güçlü görünme baskısı ortadan kalkıyor. Geriye kalan ise çok daha kesin bir şey. Temiz, sakin, bilinçli, fark edilmeye çalışmadan gösterişli, yüceltilmeye çalışmadan onurlu. Ve şimdi tezatlık netleşiyor. Aynı soru, iki tamamen farklı cevap. Biri dünyanın önemi nasıl tanımladığına göre inşa edilmiş. Diğeri ise onun gerçekten nasıl yaşadığına göre inşa edilmiş. Ve aniden soru değişiyor. Bugün ne giyerdi değil, bizim büyüklük tanımımız neden onunkinden bu kadar farklı görünüyor? Çünkü kıyafet asla mesaj değildi. Sadece daha derin bir şeyin yansımasıydı.
Ve görünüş düzeyinde bu kadar çok şey değişiyorsa, o zaman asıl sınav daha gerçek bir şeye geçtiğimizde başlar. Nasıl göründüğü değil, dünyada nasıl hareket ettiği. Bir sonraki soru görünüşle ilgili değildi, hareketle ilgiliydi. Eğer Peygamber Efendimiz, barış onun üzerine olsun, bugünün dünyasında yaşasaydı, 2 milyardan fazla Müslümanın lideri olarak onun hareketi sıradan olmazdı. Düzenli, korumalı ve dikkatlice yönetilmiş olurdu. Yapay zekadan bu senaryoyu oluşturmasını istediğimizde sonuç, modern dünyanın bu ölçekte ve önemde biriyle ilişkilendirdiği şeyi tam olarak yansıtıyordu. Özel jetler, şehirler ve ülkeler arasında koordineli seyahat, lüks araçlar, zırhlı sedanlar, Maybach veya Lincoln seviyesinde bir şeyler, profesyonel şoförler, alanı, erişimi ve yakınlığı yöneten güvenlik ekipleri. Bu seviyede bu artık sadece lüksle ilgili değil, bu maruz kalmakla ilgili. Ve modern dünyada maruz kalmak doğal olarak mesafe yaratır. Yani model mantıklı. Ama sonra gerçekten korunmuş olana geri dönüyoruz. Hadis rivayetlerinden onun hareketi basitti. Kendisiyle diğer insanlar arasına engel koymadan mevcut olanı kullanırdı. Develer, eşekler ve katırlar. Yolculuğunu arkadaşlarıyla paylaştığına, aynı hayvanın üzerinde arkasında birinin oturduğuna dair rivayetler var. Bu görüntü tek başına çok şey anlatıyor. Bunda bir ayrıcalık, bir gösteriş veya kendisini etrafındakilerden üstün görme çabası yok. Ve hatta tam yetkinin olduğu anda Mekke fethedildiğinde ve her şey onun elindeyken insanlardan üstün bir şekilde girmedi. Tevazuyla başı öne eğik bir şekilde girdi. Bu zıtlığı görmezden gelmek zor. Bir yanda modern güç katmanları inşa ediyor. Koruma, kontrollü hareket, yönetilen erişim. Diğer yanda ise Peygamber Efendimizin basitlik, tevazu ve insanlara yakınlıkla hareket ettiğini görüyoruz. Yetki tamamen kendisinin olsa bile. Ve bir kez daha açık bir ilke ortaya çıkmaya başlıyor. Hareketin bir amacı vardır. Bir kişinin insanlara ulaşmasına, sorumluluk taşımasına ve yapılması gerekeni yerine getirmesine yardımcı olur. Kullanılabilir, faydalanılabilir ve hatta gerekli olabilir. Ama prestij sembolü olmak için orada değildir. Aynı zamanda onun hareket tarzı daha derin bir şey gösteriyor. Zayıflık olmadan, tevazu ve gurur olmadan vakar. Her şey onun elinde olsa bile hareket tarzında kendini beğenmişliği çağrıştıran hiçbir şey yoktu. Bunun yerine itidal, sakinlik ve gücün çoğu zaman ortadan kaldırdığı bir tür insanlara yakınlık belirginleşiyor. Yani sonuçta mesele bugün deve mi yoksa araba mı olacağı değil. Mesele hareketin bir kişiyi ayakları yere basan, ulaşılabilir ve samimi tutması mı yoksa yavaş yavaş imaj, statü ve mesafeye mi dönüşmesi? Ve eğer hayatın bu kısmı hadislere döndüğümüzde bu kadar değişiyorsa, o zaman bir sonraki soru daha da açıklayıcı hale geliyor. Peygamber Efendimiz de nerede yaşamayı seçerdi ve lükse ait olmayan bir hayatta konfor nasıl görünürdü? Sıradaki soru daha özel bir hal alıyor. Kamusal alanda nasıl göründüğü değil, dünyada nasıl hareket ettiği de değil, kapılar kapandığında nasıl yaşadığı. Eğer tüm konfor bugün mevcut olsaydı, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i nasıl bir ev sarardı? Bunu hayal etmek kolay olurdu. Eğer yapay zeka sadece modern büyüklük mantığını takip etseydi, cevap kolayca hayal edilebilirdi. Büyük bir özel konut, dikkatlice tasarlanmış iç mekanlar, yumuşak aydınlatma, konfor için yapılmış sessiz bir yatak odası, statü, güvenlik ve önemi yansıtan bir ev. Ve modern terimlerle bunların hiçbiri alışılmadık görünmezdi. Ama sonra aslında korunmuş olana geri dönüyoruz. Hadis rivayetlerinden anlaşıldığına göre onun evi gösterişle şekillenmemişti. Aylarca evlerinde yemek pişirmek için ateş yakılmadığı zamanlar olurdu. Ev halkı hurma ve suyla yaşardı ve bazen komşuların gönderdiği sütle. Hazırlanmış yemeklerin, bolluğun veya konforun sürekli bir ritmi yoktu. Ve rivayetler yemekten uykuya geçtiğinde görüntü daha da netleşiyor. Basit bir hasır üzerinde uyurdu ve bu vücudunda izler bırakırdı. Etrafındakiler daha yumuşak bir şey önerdiğinde yanıt konforu reddetmek değildi ama daha derin bir şeydi. Bu dünya, kalbin tamamen yerleştiği bir yer olmak için yaratılmamıştı. Bu denge önemlidir.
Peygamber insanlara fakirliği kovalamayı öğretmedi ve İslam konforu, güzelliği veya iyi şeyleri yasaklamaz. Aynı gelenek, aşırılık ve kibir olmadığı sürece yemek yemeye, güzel giyinmeye ve onurlu bir şekilde yaşamaya izin verir. Yani mesele kendi başına zorluk değildir. Mesele, konforun asla amacı değiştirmemesidir. Yatak onu namazdan alıkoyan bir şey haline gelmedi. Ev, kalbi Allah'tan uzaklaştıran bir şey haline gelmedi. Ve farklılık burada ortaya çıkıyor. Çünkü bu artık bir evin nasıl göründüğüyle ilgili değil, bir evin sana ne yaptığıyla ilgili. Ve o evin içinde sadece sadelik bulmuyoruz, sıcaklık buluruz. Ayşe annemiz ailesine hizmet ettiğini rivayet etmiştir ve namaz vakti geldiğinde namaz kılmaya çıkardı. Bu tek ayrıntı tüm görüntüyü değiştirir. Burası uzak veya boş bir yer değildi. İçinde varlık, hizmet ve nezaket olan bir evdi. Yani iki modeli yan yana koyduğumuzda tezatlık netleşiyor. Biri evi bir ifadeye dönüştürür, diğeri ise onu bir dinlenme, ibadet, hizmet ve huzur yeri olarak tutar. Biri konfor bağlılık haline gelene kadar konfor eklemeye devam eder. Diğeri ise mevcut olanı kullanır, ancak en önemli olana tamamen uyanık kalır. İşte bu yüzden hasırın görüntüsü çok önemli. Zorluğun kendisi amaç olduğu için değil, o hayattaki hiçbir şeyin kalbi Allah'tan uzaklaştırmasına izin verilmediği için. O da basit kaldı, ev sıcak kaldı ve kalp uyanık kaldı. Ve eğer onun özel dünyası böyle görünüyorsa, o zaman o evden dışarı çıktığında insanlarla, çatışmalarla, ihtiyaçlarla, merhametle ve sorumlulukla karşılaştığında neler oldu? Yeniden inşa etme işinin bir sonraki kısmı, evin özel dünyasından çıkıp insanların kamusal dünyasına geçiyor. Peygamber Efendimiz, ona salat ve selam olsun, dışarı çıktığında insanlarla nasıl iletişim kurardı? Nasıl konuşur, nasıl cevap verir, nasıl yardım eder, nasıl düzeltir ve nasıl liderlik ederdi? Ve insanlar neden ondan uzaklaşmak yerine ona çekiliyordu? Günümüzde bu ölçekte bir lider düşündüğünüzde resim tanıdık geliyor. Katmanlarla korunan, statüyle filtrelenen ve giderek uzaklaşan biri. İnsanların hayran olduğu ama kolayca yaklaşamadığı biri. Ama korunan gerçeklik çok farklı bir tablo çiziyor. Kur'an bunu doğrudan söylüyor. Allah'ın rahmetiyle onlara karşı yumuşaktı. Eğer sert olsaydı dağılır giderlerdi. Bu küçük bir detay değil. İnsanların kalmasının sebebi buydu. Ve bu yumuşaklık soyut değildi. Bir gülümseme sadakaydı. Güzel bir söz sadakaydı. Birine yardım etmek sadakaydı. Bu ara sıra olan bir şey değildi. Bir yaşam biçimiydi. Bu yüzden insanlar ona korkmadan yaklaşabiliyordu. Zayıflar yaklaşabilirdi. Sıradan insanlar görünmez hissetmezdi. Kimsenin kabul edilmek için bir statüye ihtiyacı yoktu. Hayatı sürekli olarak kolayca gözden kaçanlara dikkat çekiyordu. Fakirler, savunmasızlar, yetimler, ihtiyacı olanlar. Ama bu güçsüz bir yumuşaklık değildi. Gücün başkalarını ezmek değil, öfke anında kendini kontrol etmek olduğunu öğretti. Ve iş doğruluğa geldiğinde asla eğilmezdi. Bu yüzden ona yakın olmak sadece sıcak hissettirmekle kalmazdı. Aynı zamanda güvenli hissettirirdi. Sadece duygusal olarak değil, ahlaki olarak da. Çünkü o, bir Müslümanı dilinden ve elinden başkalarının güvende olduğu kişi olarak tanımladı. Ve bu kısıtlamanın yanı sıra eylem de vardı. İnsanlara yardım etmek ikincil değildi. Kim bir müminin sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntısını giderir. İnsanlara yakın olmak, geri çekilmek değil, müdahale etmek demekti. Sadece gözlemlemek değil, onların yükünden bir kısmını taşımak demekti. Bu aynı zamanda adalet demekti. Aşiret, statü veya yakınlık için gerçeğin eğilmesine izin vermezdi. Kur'an, müminlere kendilerine veya sevdiklerine karşı bile olsa adaleti ayakta tutmalarını emreder. Bu da onun varlığını güvenilir kılan şeydi. İnsanlar ona yakın olmanın haklarına mal olmayacağını biliyorlardı. Ve işte burada günümüzde olan tezatı görmezden gelmek zorlaşıyor. Birçok lider güç yansıtır. Ancak gerçek pahalı hale geldiğinde o güç genellikle solar. Peygamber Efendimizin hayatında büyüklük farklı işliyordu. Mesafe yaratmadı, sorumluluk yarattı. İnsanlar ona ne kadar yakın olursa o kadar korunmuş hissederlerdi, yönetilmiş değil. İnsanlar sıcaklık buldular ama aynı zamanda kararlılık da. Kolaylık ama aynı zamanda gerçek. Merhamet ama asla boşluk değil.
Ve bu yüzden sadece yumuşak olduğu için sevilmedi. Sadece güçlü olduğu için de takip edilmedi. Merhameti, adaleti, gerçeği ve cesareti tek bir hayatta buldukları için sevildi. Ve bu da kaçınamayacağımız bir soru bırakıyor. Eğer insanlarla böyle iletişim kurduysa, o zaman koca bir toplumu nasıl şekillendirdi? Ve bu, günümüz Müslümanlarının durumu hakkında neyi ortaya koyar? Bu yeniden yapılanmanın son kısmı artık tek bir kişiyle ilgili değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında inşa ettiği toplulukla ilgili. Bir kalabalık değil, bir etiket değil ve sadece kimlikle bağlı insanlar değil, gerçek bir ümmet. Kur'an bunu açıkça anlatır. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılmayın. Müminler kardeştir ve bir zamanlar bölünmüş kalpleri Allah bir araya getirmiştir. Peygamber Efendimiz bu gerçeği göz ardı edilemeyecek bir şekilde anlatmıştır. Müminler tek bir beden gibidir. Bir uzuv acı çektiğinde tüm beden tepki verir. Başka bir anlatımda ise onlar birbirini güçlendiren bir bina gibidirler. Bu bir teori değildi. Yaşanıyordu. Birlikte durdular, birlikte inşa ettiler, birlikte verdiler ve birbirlerini taşıdılar. Ve bu tablo netleştiğinde günümüzle karşılaştırma acı verici hale geliyor. Yapay zeka bu modeli günümüz Müslümanlarının durumuyla karşılaştırdığında farkın açıklamaya ihtiyacı kalmaz. Hemen görünür hale gelir. Çünkü sorun sadece Müslümanların farklı olması değil. Sorun neyin önce geldiği. Çoğu zaman kişisel çıkar ümmetten önce gelir. Destekten daha hızlı anlaşmazlık çıkar. Ve enerji yeniden inşa etmek yerine tepki vermeye harcanır. Aynı zamanda birçoğu yavaş yavaş merkezini kaybetti. Vahiy tarafından şekillenmek yerine çevrelerindeki dünyanın önceliklerini ve alışkanlıklarını benimserler. Ta ki başarıyı yanlış şeylerle ölçmeye başlayana kadar. Ve sorumluluk zayıfladı. Sadece yöneticiler veya kamu figürleri düzeyinde değil, her düzeyde. Babalar, anneler, öğretmenler, imamlar, profesyoneller, toplum liderleri. Kendisine bir şey emanet edilen her kişi yükün bir kısmını taşır. Ve bu sorumluluk göz ardı edildiğinde zayıflık sessizce yayılır. Ve asıl acı burada. Ümmet bugün sadece dışarıdan baskı altında değil, içeriden yaralı. Artık tek bir beden gibi hissetmiyor. En zayıfını her zaman taşımaz. Kendi bağını her zaman korumaz. Ve o bağ zayıfladığında diğer her şey de onunla birlikte zayıflamaya başlar. Ümmet yok olmadı. Ama yaralı. Hala çok geniş ama büyüklük güçle aynı değil. Sayılar birlikle aynı değil. Ve kaybedilen sloganlarla, nostaljiyle veya sayılarla geri dönmeyecek. Ancak Peygamber Efendimiz inşa ettiği şey yeniden inşa edildiğinde geri dönecek. Tek bir beden gibi hisseden, tek bir beden gibi duran ve asla kırılmayı reddeden bir topluluk. Tüm bunlardan sonra son soru artık zor görünmüyor. Eğer bu kadar çok şey kaybolduysa, o zaman tam olarak neyi yeniden inşa etmeliyiz? Çünkü bu video hiçbir zaman kıyafetler, araçlar veya evlerle ilgili değildi aslında. Değerlerle ilgiliydi. İnsanların yanlış şeylere nasıl kolayca hayran olmaya başladığı ve büyüklük tanımının peygamber modelinden fark edilmeden nasıl sessizce uzaklaşabildiğiyle ilgiliydi. İnsanları sürekli imaj, rahatlık, statü, sahip olunanlar ve görünürlükle ölçen bir zamanda yaşıyoruz. Ama bu yeniden inşa bizi sürekli başka bir şeye geri çekti. Tekrar Hz. Muhammed'in hayatı, büyüklüğü egodan uzaklaştırıp, amaca gösterişten uzaklaştırıp, samimiyete, dünyayı bir son olmaktan çıkarıp Allah'ı hedef kılmaya geri çevirdi. Yani dönüş duygusal kalmamalı, gerçek olmalı. Kur'an'ın başladığı yerden başlıyor. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır. Bu bir süs değil, bu bir yönlendirme. Eğer tekrar netlik istiyorsak onun sünnetine dönmeliyiz. Eğer tekrar denge istiyorsak onun önceliklerine dönmeliyiz. Eğer tekrar güç istiyorsak onun karakterine dönmeliyiz. Onun itidalini, adaletini, merhametini ve imaj inşa etmeden önce insanları nasıl inşa ettiğini. Ve belki de ilk düzeltme basit. Bırakmayın eşyalar size sahip olsun. Allah'ın size verdiklerini kullanın. Ondan faydalanın, onunla inşa edin, onunla çalışın. Ama sahip olduklarınızın amacınız olmasına izin vermeyin. Bırakın Allah'a olan yolculuğunuza hizmet etsinler, onun yerini almasınlar. Bırakın ellerinizde kalsınlar, kalbinize yerleşmesinler.
Sonra karakter geliyor. Çünkü yeniden inşa sloganlarla başlamaz. Konuşmayla, davranışla, sabırla ve bize en yakın insanlarla başlar. Kur'an, güzel bir sözü kökleri sağlam ve dalları yükselen güzel bir ağaca benzetir. Sözler bir şeyler eker, iyileştirebilirler veya zehirleyebilirler. Öyleyse oradan başlayın, daha iyi konuşun, kendinizi daha iyi taşıyın, size en yakın olanlara daha iyi davranın. Karakter evde düzelmezse, halka açık alanda gerçek olmaz. Sonra dışarıya doğru hareket edin. Toplumunuzda pasif olmayın. Allah'ın önünüze koyduğunu başkasının taşımasını beklemeyin. Eğer cehalet varsa bilgi getirmeye yardım edin. Eğer uzaklık varsa kalpleri yeniden birleştirmeye yardım edin. Eğer zayıflık varsa elinizden geleni güçlendirin. Eğer acı varsa sadece konuşmayın, bir kısmını taşıyın. Çünkü ümmet seyirciler tarafından yeniden inşa edilmeyecek. Hizmet eden müminler tarafından yeniden inşa edilecek. Ve bu bilginin önemli olduğu anlamına gelir. Gürültü değil, tepki değil, derinliği olmayan güven değil, gerçek bilgi, faydalı bilgi ve sağlam bilgi gerektirir. Sağlıklı bir ümmet en gürültülü sesler tarafından değil, en samimi, en sorumlu ve en faydalı olanlar tarafından inşa edilir. Ve sonra en önemli düzeltmelerden biri geliyor. Farklılıklarla nasıl başa çıkılacağı. Peygamberken bir keresinde ashabına Beni Kurayza'ya ulaşana kadar ikindi namazı kılmamalarını söylemişti. Yolda namaz vakti bitmek üzereydi. Bir grup Allah bize namazı vaktinde kılmamızı emretti, bu yüzden şimdi kılacağız dedi. Diğer grup peygamber açıkça konuştu, bu yüzden bekleyeceğiz dedi. Her ikisi de samimiydi. Her ikisi de takip etmeye çalışıyordu. Öyleyse kendinize sorun, hangi grubu azarladı? İkisini de azarlamadı. Bu bizde kalmalı. Her farklılık bir çatışmaya dönüşmek zorunda değil. Her anlaşmazlık kibre dönüşmek zorunda değil. Allah'ı ve Resulünü takip etme yönündeki her samimi çaba, kardeşliği bozmakla sonuçlanmamalı. Hakikat önemlidir, sünnet önemlidir. Ama tevazu, disiplin ve inananların ayrılmaması gerektiği yönündeki Allah'ın emri de önemlidir. Ve derinden kişisel bir şeyi hatırlayın. Peygamber Muhammed s.a.v. kendi hayatında sadece etrafındaki insanlarla ilgilenmiyordu. Kendisinden sonra gelecekleri düşünüyordu. Ümmeti için dua etti. Özel duasını onlar için şefaat olarak sakladı. Başka bir deyişle sizi düşündü. Öyleyse eğer onu sevdiğimizi söylüyorsak, o sevgi sadece hayranlık olarak kalamaz. Taklit haline gelmeli. Görünüşte değil doğrulukta, namazda, itidalde, adalette, hizmette, merhamette, cesarette ve sorumlulukta. Çünkü peygamber seven sadece övülecek biri değil, takip edilecek biridir. Sadece ne giydiğinde değil, neye değer verdiğinde. Sadece ne söylediğinde değil, nasıl yaşadığında. Sadece özel ibadette değil, kamusal sorumlulukta. Yani bu mesaj size ulaştıysa burada kalmasına izin vermeyin. Onu taşıyın, onu yaşayın, onu aktarın. Ama hepsinden daha önemlisi harekete geçin. Hayatınızda bir şeyi düzeltin. Faydalı bir şey öğrenin. Zararlı bir şeyi bırakın. Bir bağı güçlendirin. Birine yardım edin. Allah'a dönün. Çünkü Allah'ın Resulü'nde gerçekten de en güzel örnek vardır. Ve belki de şimdi soru artık dünyanın değişip değişmediği değil, ama hala değişmeye istekli olup olmadığımızdır. Tüm bunların ait olduğu Yüce Allah'a dönmeden önce.